Arkadaşlar İstanbul'da, Riva'da harika bir manzarada, harika bir araçla birlikteyiz. Tesla Model Y. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bugün 25.000 olduk. Hedefimiz 100.000 arkadaşlar. Bunları sizlerin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Her zaman olduğu gibi anahtarla başlayalım diyeceğim ama bir anahtar yok. Bir kart var sadece ya da cep telefonunuzdan Tesla uygulamasını indirerek aracın kapılarını açıp kapatabiliyorsunuz veya sürüşe geçebiliyorsunuz. Şimdi size tasarımdan bahsedeyim. Fakat bu videoda neler olacak biraz onlardan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar aslına bakarsanız standart modeli almak istiyordum. Biliyorsunuz daha düşük bütçeler için daha alınabilir, daha ekonomik bir araç Türkiye için Tesla yaptı bunu. Haziran 2024 itibariyle de piyasaya çıkarttı bu aracı. Fakat Tesla Türkiye'nin elinde sadece 2 araç olduğu için bugün performans modeliyle birlikte olacağız. Yani bu ne demek oluyor? Zevkli bir video olacak. Aynı zamanda ben size standart range, long range ve performans modeller arasında nasıl farklar var? Teknolojilerinde herhangi bir fark var mı? Fiyat farkı nedir bu araçlarda? Bunlardan bahsedeceğim. Biz önce hemen tasarıma geçelim. Tasarım olarak baktığımızda sade bir tasarım dili görüyoruz arkadaşlar. Özellikle sade olmasının bir sebebi Amerika piyasası için üretilmiş olması bu aracın ve aynı zamanda tabii ki aracın sürtünme katsayısını düşürmek için. Şu an dünyada satışta olan en iyi 10 sürtünme katsayısına sahip araçtan birinden bahsediyoruz. 0.23'lük sürtünme katsayısıyla ilk 10'a girmiş bir arabadan bahsediyoruz. SUV tarzı bir tasarımı olmasına rağmen gördüğünüz gibi hava ön taraftan geldiğinde herhangi bir engele uğramıyor ve üst taraftan tavanın üzerinden geçip spoilerin arkasından güzel bir şekilde ayrılıyor ve güzel bir değer elde edilmiş olunuyor. Hemen ön tarafa tekrar geçelim. LED farlarımız var. Çok güzel duruyor. Sade bir tasarım dedik. Şöyle göstereyim. Sadece burada bir hava girişimiz var. Buradaki çekirge tabii ki standart donanıma dahil değil. Sis farlarımız bulunuyor. Sis farlarımız long range ve spor modellerde bulunuyor. Standart range'de bulunmuyor. Bu farkı hemen söylemiş olayım sizlere. Silecekler neredeyse gizli gibi diyebiliriz. Üst tarafta bakın kameralarımız bulunuyor. Bu bölge rezistans ile ısıtılarak daha güvenli bir sürüş elde etmiş oluyorsunuz. Özellikle kış aylarında üst tarafta bir cam tavanımız var. Aracın her tarafında kamera var arkadaşlar. Kamera demişken hemen onları göstereyim size. Çamurluğun arkasında bir kameramız var. Ön tarafta kameralarımız var. Ağız sütununda kameramız bulunuyor. Arkada bir kameramız bulunuyor yine. Sağ tarafta kameralarımız bulunuyor. Yani aracın her yerini kamerayla izleyebiliyorsunuz. Burada bir detay var. Sürtünme katsayısından bahsettik. Hava buradan giriyor. Yan tarafta fren disklerinin soğutulması için kullanılıyor ve aynı zamanda sürtünme katsayısını düşürüyor. Çıkışımızda burada performans modelleri özel kırmızı kaliperler var ve Tesla yazıyor. Bu da çok şık duruyor. 255 35 21 jantımız arkadaşlar. Gerçekten bu araçta çok şık duruyor. Pirelli P0 lastikleriyle birlikte geliyor. Çamurluğun hemen üzerinde plastik bir parçamız var. Güzel bir hattımız var. Aracımızın rengi Midnight Cherry Red olarak geçiyor. Ben size kırmızı diyeyim. Özellikle sedefli olması boyanın aracın ışık altında çok güzel parlamasını sağlıyor. Kapı kollarımız. Havacılık teknolojisinden esintiler var burada. Sürtünme katsayısını azaltmak için. Bakın kapıyı açmak için bastığımızda cam yukarıdan aşağıya geliyor ve bu şekilde kapıyı açıyoruz. Gayet güzel. Arka tarafa geldiğimizde bakın şurada güzel bir şişkinlik var. Üst tarafta biraz daha daralıyor. Cam tavan aracın içerisinde güzel bir hava oluşturuyor. Spoilerimizi çok beğendim. Karbon fiber görünümü var burada. Arka stoplarımızda LED teknolojisi kullanılıyor. Aracın arkasına baktığımızda da ön tarafta kullanılan tasarım dili arkaya da geçmiş dual motor yazıyor arkadaşlar. Hangi modellerde long range ve performans modellerinde standart range'de bu yazı olmuyor. Bu ne anlama geliyor? Aracın 4 çeker olduğunu gösteriyor. Hem önde hem arkada bir motor
var ve araç 4 çeker. Standart range'de sadece arkadan itişli olarak satılıyor bu araç arkadaşlar. Yine reflektörlerimizi de şöyle göstereyim. Alttan gelen havanın çıkışını kontrol etmek için burada aerodinamik parçalarımız bulunuyor. Aracın altı tamamen kapalı, gördüğünüz gibi arkada bağımsız süspansiyon bulunuyor. Şimdi hemen bagaj hacmine bakalım. Bagajımızı bu şekilde açtık. Burada devasa bir yükleme alanı var. Şöyle hemen size göstereyim. Alt katman bu şekilde. Üst tarafta bir panzotumuz var. Bunu alabiliriz. Aldığımızda şu şekilde oluyor arkadaşlar. Alt tarafa baktığımızda yine devasa bir saklama alanı var. Diğer taraf açılıyor mu? Evet, burası da açılıyor. Yine burada da güzel bir saklama alanımız var. Bunları tabii çıkartabilirsiniz. Bu arada tabii sağ tarafta, sol tarafta da yine eşyalarınızı buraya koymak için alanlar tahsis edilmiş. Şimdi koltuklarımızı katlayalım. Burada 2 tane düğme var. Bastım ve yattı. Harika. Sağ tarafı da hemen şöyle göstereyim. Bastım ve yattı. Zaten burada uzanmanız mümkün değil. Öyle söyleyeyim size. Şöyle kocaman, devasa bir alana sahip oluyorsunuz. Ve şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Burada şişme yataklar var. Piyasada alabilirsiniz. Tam Tesla'nın ölçülerine göre aracın içinde kamp yapabilirsiniz. Zaten kamp modumuz var. Ondan da hemen şöyle kısaca bahsedeyim. Aracınızın şarjı %20'nin üzerindeyse yaklaşık olarak %15-16'lık bir şarj kullanıyor. Sabaha kadar sizi iklimlendirme sistemiyle serinletiyor arkadaşlar. Tesla'nın da içini bu şekilde görmüş olduk. Koltuklar biraz daha yatıyor mu ona da bakayım. Yok, yatmıyor. Tam olarak bu şekilde. Arkada da manzara bu şekilde arkadaşlar. Yeterli bir bagaj hacmi var. Bir de sıkışma testi yapalım. Bastık düğmemize. Şöyle şuraya koyduk. Ops, bakalım. Evet, çok fazla sıkıştırmadı. Fakat yukarıya da kalkmadı. Elimizle ne yapacağız? Kaldıracağız ve alacağız. Bu arada aracın da şarj noktası burada arkadaşlar. Akıllı bir aracın içindeyiz. Ben menülerden ön kaput nasıl açılıyor bulamadım. Şimdi Tesla'ya söyleyelim ve açsın. Tesla, ön kaputu aç. Evet, ön kaput açıldı. Bir de orada yükleme alanımız var. Görmüş olduğunuz gibi amortisörlü. Burada da şarj kablolarınızı koyacağınız güzel bir alan var. Her yer kapalı. Burada sağ tarafta silecek suyu için bir yer var. Tabii buraya da küçük bir valiz koyabilirsiniz. Şimdi arka yaşam alanında bizleri ne bekliyor onu görelim. Gayet ferah, sade, güzel bir yaşam alanı var burada arkadaşlar. Koltukların diklik ayarını yapabiliyorsunuz. Onu az önce keşfettim. Şöyle göstereyim. Biraz daha dik yaptığınızda bagaj hacminiz de biraz daha genişlemiş oluyor. Hemen şöyle geriye aldık. Beyaz deri opsiyonu var. Kapı ceplerinin arkalarında malzemelerimiz bulunuyor. Arkada havalandırma çıkışımız var. 2 tane USB-C çıkışımız var. Yer tamamen dümdüz. Şöyle baş ve diz mesafesini göstereyim. Boyum 1.85. Diz mesafesi gayet güzel. Baş mesafesi gayet yeterli. Araçta herhangi bir el tutamağı bulunmuyor. Okuma lambalarımız var burada ve her iki tarafta birer askılığımız bulunuyor. Tabii ki ISOFIX bağlantılı koltuklarımız var. Cam tavan şu anda beni rahatsız etmiyor. Herhangi bir sıcaklık vermemiş. Araç da uzun süredir burada bekliyor. Fakat şöyle bakıyorum, ısınan bir yer yok. Şurası siyah mesela. Burada da herhangi bir ısınma yok arkadaşlar. Termal yalıtımı gayet iyi yapılmış. Hemen size malzeme kalitesinden de bahsedeyim. Yumuşak plastik. Burada Alcantara malzemelerimiz bulunuyor. Kapı açmak için bir düğmemiz var. Burada mekanik bir tuşumuz bulunuyor. Camlarımız bakalım tam açılacak mı? Tabii ki bu arada çerçevesiz olduğu için çok şık durmuyor mu arkadaşlar? Harika. Camlar bu şekilde tam olarak açılmıyor. Onu da göstermiş olduk. Kapı içlerinde malzemelik güzel bir şekilde kaplanmış. Malzemeleriniz ses yapmayacaktır. Burada bir hoparlör görüyoruz. Toplam 13 hoparlörümüz var arkadaşlar. Şimdi kol dayamamıza bakalım. Kafalığımızı şöyle yukarıya kaldırdık. Hop. Kullanışlı bir kol dayamamız var. Arkadaki yaşam alanı bu şekilde. Şimdi öne geçelim. Bu arada aracımız çalışıyor. Çünkü çok sıcak. Malzeme kalitesi. Burada da aynı malzeme kullanılmış. Burada kullanılan beyaz detaylar çok hoşuma gitti. Gri parça yine güzel duruyor. Kapı açma tuşumuz, dikişlerimiz, el koyma yerleri yumuşak. Burası Alcantara yumuşak. Cebimiz yine kaplı, ses yapmaz. Model Y yazımız var. Tabii ki hafızalı koltuklarımız var. Pedal setimiz çok güzel. Ön tarafa şimdi geçelim. Devasa bir ekranımız var arkadaşlar. Yani her şeyi buradan ayarlıyorsunuz. Ne bileyim, biraz alışkanlık istiyor. Kesinlikle alışkanlık istiyor. Fakat bulamadığınız şeyleri Tesla'ya söyleyin, o yapsın. Mesela hemen söyleyelim. Tesla torpido gözünü aç. İşte böyle
torpido gözünü bu şekilde açıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burası da güzel malzemeyle kaplanmış. Arkadaşlar malzeme kalitesi ben beğendim. Benim hoşuma gitti. Buradaki detaylar çok güzel. Yumuşak plastik. Burada hoparlörlerimiz bulunuyor. Üst tarafta hoparlörlerimiz var. Şöyle gösterelim makyaj aynamızı. Bu. Evet şu şekilde arkaya doğru bu şekilde kapatabiliyoruz. Mıknatısı yapmışlar burayı. Evet güzel bir tasarım. Açtık. İlginç. Işıklarımız burada yan tarafta yandı. Harika. Çok güzel. Üst tarafta yine ışıklarımız bulunuyor. Dörtleri buradan yakıyoruz. Çok ilginç. Dörtleri buradan yakıyoruz. Arkadaşlar buna alışmak lazım. Kesinlikle söyleyeyim. Telefonumuzu buraya koyup şarj edebiliriz ve pozisyon itibariyle o kadar güzel ki iki telefonu aynı anda şarj ediyorsunuz ve gelen mesajlarınızı arkadaşlar okuyabiliyorsunuz. Tabii ki tavsiye etmiyoruz ama böyle güzel bir tasarımı var. Burada devasa, ışıklandırmalı, kadife ile kaplı malzemeliğimiz var. Termosumuzu buraya koyabiliriz. Kapattık. Bakın şöyle bir kol dayaması var. Bu kol dayamanın altı arkadaşlar nereye kadar geliyormuş? Şuraya kadar geliyor. Burada 12 volt soketimiz bulunuyor. 2 adet USB-C çıkışımız da burada bulunuyor. Yani kısacası burada gayet güzel bir malzeme kalitesi bizleri bekliyor. Ayağımızı, dizimizi koyduğumuz yerler yumuşak. Buralar yine güzel kadife kaplı. Tabii ki çerçevesiz bir aynamız var. Gelelim direksiyon tasarımına. Çok sade değil mi? Hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Fakat her şeyi buradan yapıyorsunuz. Örneğin aynalarımızı ayarlayacağız. Şöyle yapmamız gereken tek şey şu. Ayna ayarlarına geldik. Ayna ayar için bakın ne diyor? Sol kaydırma tekerini kullanarak ayarlama yapınız diyor. Yukarıya, aşağıya, buradan direksiyon üzerinden ayna ayarlarımızı yapıyoruz. Sola çektiğimizde sol tarafa, sağa çektiğimizde sağ tarafa. Sadece 2 tane düğmemiz var burada. Fakat her şeyi buradan yapıyoruz. Biraz hemen araç menüsünden bahsedeyim sizlere. Aracın bakın lastik basınçlarını burada görebiliyoruz. Tüm ayarlarını burada yapıyoruz. Otomatik far ayarından tutun, araç yıkama moduna, torpido gözünü açmaya, güvenlik modlarına kadar güvenlik kameralarını bu arada çalıştırabiliyorsunuz. Ondan da hemen bahsedeyim. Toplam 9 tane kamerası var ve bu kameraları kayıt altına alabiliyorsunuz. Dinamiklerini buradan ayarlayabiliyorsunuz. İvmelenme, hızlanma için spor ya da sakin modu alabiliyorsunuz. Direksiyon sertliğini ayarlayabiliyorsunuz. Rejeneratif enerjiyi de buradan ayarlıyorsunuz. Özetle tüm işlerimizi buradan yapıyoruz arkadaşlar. Yol bilgisayarından tutun, ekran ayarlarına, ışık ayarlarına, kilit ayarlarına, otopilot ayarlarına ve burada kullanışlı bir ekran var. Müzik sisteminden yolda bahsederim. Bakın şimdi sesini kısacağım mesela. Hop buradan kıstım. Ön bagaj aç dediğimizde açacak. Aç dediğimizde açacak. Yani dijital bir oyuncak arkadaşlar. Aracın rengi de gerçekten güzel. Klima ayarlarını da buradan yapıyoruz. Bakın şu anda sağ tarafta çalışıyor. Az önce burada bilgisayarım vardı. Yolcu olduğunu algıladı ve o yüzden çalıştı. Buranın tekrar devreden çıkması için aracın tekrar çalıştırılması gerekiyor. Ben beğendim. Teknolojiyi seven bir insan olduğum için beğendim. Tabii ki bu teknolojiler herkes için iyi olmayacaktır. Kamera demiştim. Bakın bir kamera da burada. Yola çıkmadan önce standart, long range ve performans modellerinin arasındaki farkları sizlere anlatayım ve aynı zamanda akıllarda bazı sorular var. Bu soruların cevaplarını sizlere vereyim. Tabii ki sorularınız varsa yorum olarak mutlaka yazın. Hepsine cevap vereceğim arkadaşlar. Bilmediğim bir husus varsa da araştırıyorum biliyorsunuz. Şimdi gelelim bu 3 modelin kıyaslamasına. Standart range'de arkadaşlar arkadan itişli 215 beygirlik bir gücümüz var ve 430 Newton'luk bir torkumuz var. Long Range modelinde 372 beygire çıkıyor aracın gücü ve 509 Nm'lik bir torkumuz bulunuyor. Performans modelinde ise 437 beygir ve 693 Nm torka sahibiz. Gerçekten performans modeli çok hızlı. Hızlı derken hemen 0-100 değerlerini sırasıyla vereceğim. Standart 7,5 saniye, long range 5 saniye, performans olan bu model ise 3,7 saniye. Menzil olarak baktığımızda standardın 455 km menzili var. Long range'in 533 km, performans modelinin ise 514 kilometrelik bir menzili var. Batarya olarak baktığımızda Türkiye'ye yeni gelen standart range'de farklı bir batarya kullanılıyor arkadaşlar. LPF yani lityum demir fosfat adı verilen bir batarya kullanılıyor. Diğer modellerde NMC yani lityum, nikel, manganez, kobalt, oksit diye adlandırılan bir
batarya kullanılıyor. Standart range'de 57.5 kWh'lik bir bataryaya sahibiz. Long range ve performans modellerinde ise 75 kWh'lik bir bataryaya sahibiz arkadaşlar. Standart range'deki batarya kendi kimyasından dolayı 170 kWh ile şarj olurken long range ve performans modelleri 250 kWh'lik şarj etme performansına sahip. Fakat şu anda Türkiye'deki altyapı buna müsait değil arkadaşlar. Standart range biliyorsunuz Türkiye'ye ekonomik olması için getirildi. Vergi avantajımız bulunuyor. Farklarından bahsedeyim. Ön tarafta performans ve long range'de sis farı var. Standart range'de bu bulunmuyor. Sürüş modu long range ve performans modellerinde bulunurken standart range'de bulunmuyor. Ve batarya farkımız var arkadaşlar. Bu bataryanın artıları var. Şöyle bir artısı var arkadaşlar. Hem ömrü daha uzun, yani yaklaşık olarak 700 bin, 800 bin, hatta bazı yerlerde 1,5 milyon kilometre kullanabileceği yazıyor. Bir diğer artısı, biliyorsunuz normalde 120'nin altına inmeyin şarjda ve şarj ederken de %80'in üzerine çok çıkmayın derler. LPF bataryalarda durum böyle değil. %100'den %0'a kadar kullanabilirsiniz. Tabii ki planlamanızı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Sonuçta ben %5'lik bir bataryayla evime varacağım derseniz yolda bir sürpriz çıkar, evinize varamayabilirsiniz. Fakat Tesla gerçekten görmüş olduğum kadarıyla iyi bir tahmin veriyor size. Çekim yerine geldiğimde %77'lik bir şarjla geleceğimi söylemişti. Biraz daha ekonomik kullandım herhalde. %78'lik bir şarjla hedefime ulaştım. Batarya ömrü ne zaman biter, ne kadar etkilenir? Arkadaşlar yaklaşık 200 bin kilometrelik kullanımda %5-6'lık bir performans kaybı olur. Yani bizim telefonlarımız gibi öyle bir senede 2 senede %90'a %80'e düşsün, böyle bir durum yok. Peki maliyeti nedir? 490 bin artı KDV. Standart range'de arkadan itişli, long range ve performans modellerinde 4 çeker demiştik. Fakat rejenerasyon yaptığında arkadaki motorları kullanıyor. Bu yüzden ikisinin arasında rejenerasyon olarak fark yok. Çok küçük bir fark var. Sadece frene bastığınızda bunu anlıyorsunuz. Bu arada araç Euro NCAP'ten 5 yıldız almış. Araçta tam otomasyon var. Full self driving olarak geçiyor. Satın alabilirsiniz. Almanıza gerek yok. Neden yok? Bir kere satın aldığınızda aracın temel fiyatı arttığı için ÖTV devreye giriyor ve aracın 100 bin liralık bir donanımına 500 bin lira gibi uçuk bir rakam vermek zorunda kalıyorsunuz. Peki sonradan ekleyebilir misiniz? Evet, ekleyebilirsiniz. Donanım olarak her şey var. Türkiye'ye de bu özellik geldiğinde sadece KDV ödeyerek bu donanıma sahip olabilirsiniz. Bakım masrafları. Arkadaşlar Tesla 3 yılda bir sizi bakıma çağırıyor. Standart olarak ne yapıyor? Polen filtresini değiştiriyor ve fren balatalarını, aracın soğutma sıvılarını kontrol ediyor. Fren balataları 100 bin kilometrenin üzerinde değişiyor bilgisini aldım. Neden? Çünkü frene basmıyorsunuz. Rejenerasyon kullandığınızda tek pedallı kullanım o kadar güzel ki Ümraniye'den Riva'ya kadar geldim. Kaç defa frene bastım? Bir elin parmaklarını kesinlikle geçmez. Gelelim araç oluşturmaya. Orada da bazı hususlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kısa bir bilgi de orada vereyim. Ondan sonra yola çıkalım. Standart range aldığınızda araç Türkiye'ye 1 milyon 352 bin liraya geliyor. ÖTV ve KDV dahil olduğunda 1 milyon 913 liraya mal oluyor araç size. Renk olarak beyazda herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Mavi için 45 bin, siyah için 31 bin, Midnight Cherry Red yani kırmızı olan bu renk için 92 bin değer bence. Quicksilver adı verilen koyu gri renk için de 86 bin lira vermeniz gerekiyor. Bunları verdiğinizde hem ÖTV hem KDV alındığı için 80 bin liralık bir fiyat farkı size aslında daha fazlaya mal oluyor. Şöyle söyleyeyim, beyaz renk 1 milyon 791 bin lirayken kırmızı olan bu renk normalde 92 bin lira üzerine koymamız gerekiyor. Fakat ÖTV artı KDV devreye girdiğinde 1 milyon 913 bin liraya denk geliyor. Şimdi gelelim seçeneklerimize. Standart range 19 inç jantla geliyor. 20 inçlik jant alırsanız aracın fiyatı arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? 1 milyon 876 lira oluyor. Fakat dediniz ki araç beyaz olmasın, farklı bir renk olsun. Ne olsun? Kırmızı olsun. Hadi kırmızıyı ekledik. Normalde 92 bin lira kırmızı renk. Aracın fiyatı oldu 2 milyon 543 lira. Yani bizdeki bu vergi sistemini anlamak mümkün değil. O yüzden ne yapın? Aracınızı 19 inç alın, istediğiniz rengi alın, iç döşemenizi istediğiniz gibi seçin, gerisini daha sonra alırsınız diyeyim, özetleyeyim ve yola çıkalım.
Evet, emniyet kemerimi bağladım. Tesla kartı okutmamı istiyor. Onu hemen şuraya ön tarafa okuttum. Sıkıntı yok. Şimdi klimaya geldik. Sağ tarafta çalışıyor klimamız. Klimanın yön ayarını bile buradan yapıyoruz arkadaşlar. Burada mekanik bir şey ararsanız yok. Yani çok fazla aramayın. Koltuk ısıtmamız var. Vites seçicimiz burada. O da çok güzel. Bastım D'ye aldım. Ekranı indireyim. Park yardımı gerekli diyor. Çünkü etrafta çok fazla nirengi alacağı bir şey yok. El freni yok zaten. Gaza bastık. İlerlemeye devam ediyoruz. Bakın şu anda yol olmadığı için yan tarafı bu şekilde gösteriyor. Sağ tarafta otlar vardı. Onlara yaklaştık, hemen onu uyardı. Burası kötü bir yol. Trim seslerinden bahsedeyim size. Gelirken biraz tecrübe ettim. Üst taraftan sadece şuradan bir trim sesi aldım. Onun haricinde herhangi bir trim sesi almadım. Kaldı ki bu araç 21 inç çok sert bir yapıda olmasını beklersiniz. Evet, sert ama o kadar da böyle taş gibi, kaya gibi değil. Bunu söyleyeyim size. Konfor arıyorsanız 21 inçe yönelmeyin. Long range almanızı tavsiye ederim bu durumda. Kol dayamamız güzel, oturma pozisyonumuz güzel, koltuklar güzel sarıyor. Sağ taraftaki koltuk da bu arada elektrikli, manuel bir ayarımız bulunmuyor. Bakın yandan araba geçti, arabayı görüyor. Karşıda araba var, onu gördü. Şuradaki çöp bidonunu görmedi. Yoldaki Dubai'ye kadar arkadaşlar her şeyi okuyor, her şeyi söylüyor size. Güzel çalışıyor bu sistem. Sadece önünüzdeki arabayı görmüyorsunuz. Önünüzdeki arabanın önünü, onun daha sonrasını, arkanızı, sağınızı, solunuzu, her şeyinizi görüyorsunuz zaten. Bakın ileride bir yaya var. Onu burada gördü. Yeni çıkmıştı zaten. Yayayı görüyor. Sadece bir yerde hata yaptığını gördüm. Belki birazdan geçeriz orada. Yolda atlar vardı. Atları insan olarak gösterdi. Onun haricinde başka bir hatasını göremedim. Aynalarımızdan da bahsedeyim. Görüşü yeterli. Geri vitese taktığımızda her iki ayna da aşağı pozisyona iniyor. Sürüş pozisyonu olarak zaten güzel. SUV tarzı bir araçta olduğumu varsayıyorum. Oturma pozisyonu biraz yüksek. Ben biraz daha alçakta olmayı seviyorum. En alt pozisyondayım. Camlar büyük. Önde, yan tarafta herhangi bir sıkıntı yok. Kirişler biraz büyük arkadaşlar. Sağ ve sol tarafta kirişler büyük. Görüşle ilgili herhangi bir sıkıntınız olursa mutlaka ekrana burada bakın. Bakın rejenerasyonu da hemen göstereyim size. Ayağımı gazdan çektim. Bayır aşağıyım. Hop. Araba durdu. Zaten bana durmamı söyledi. Hiç frene basmadım, basmıyorum da. Ben direksiyon tasarımını beğendim. Burada ne aradım? Kulakçıklar olsaydı arkadaşlar direksiyon arkasında rejenerasyon seviyesini otomatik olarak burada ayarlayabilirdiniz. Hemen çukurdan geçiyorum. Evet. Tatlı sert diyelim biz buna. Güzel bir sertliği var. Kameraların da hemen netliğinden biraz bahsedeyim. Bakın sol taraf, sağ taraf, arka tarafı gayet güzel gösteriyor. Nereye gideceğimi gösteriyor. Dönüş çapı olarak çok soruyorlardı. Nasıldır? İyi dönüyor mu? Dönmüyor mu? Hemen şöyle göstereyim. 2 şeritli bir yoldayım arkadaşlar. Yol müsait. Buradan geri döneyim. Geldim. Evet, bir manevra yaptım. Evet, fren yaptı. Geriye geldim. Gayet güzel. İkinci de döndüm. Bence büyük bir sıkıntı yok. Yani araç sonuçta büyük bir araç. Çok da küçük bir araç değil. Karadeniz'in dev dalgaları eşliğinde sürüşümüze devam edelim. Burada lastik basınçlarını şu anda görüyorum. Hızımı görüyorum. Navigasyon bilgisini burada zaten görebiliyorum. Müzik kalitesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Kısa bir müzik dinleteceğim size. Benim Mazda 3'ümde biliyorsunuz Bose müzik sistemi var. Çok beğeniyorum. Pek çok aracı eleştiriyorum. Daha iyisi olmalıydı vesaire diye. Bu araçta müzik sistemini çok beğendim. Tesla'nın kendi yapmış olduğu müzik sistemi, ben bu kadar beklemiyordum. Aracımız elektrikli olduğu için AC/DC grubundan bir şarkı açalım. Bakın yine hiç frene basmadım, hop kendi durdu. Bakın ileride dubalar var. Dubaları gösteriyor. Yani daha neler anlatacağım size. Evet, direksiyondan açıyoruz sesimizi. Harika bir ses sistemi var. Toplam 13 tane hoparlör var. Sanırım şu ana kadar test etmiş olduğum en iyi müzik performansına sahip aracın içerisindeyim arkadaşlar. Bunu gerçekten yüzümdeki bu ifadeden anlıyorsunuzdur. Çünkü araçta müzik dinlemeyi de çok seviyorum. Araç zaten çok sessiz bu arada. Elektrikli motorun bir sesi geliyor. Onun haricinde herhangi bir ses yok. Ölçümlerini de yapacağız elbette. Bayır aşağı gidiyorum. Süratim 46. Çektim. Rejenerasyonun sesi geliyor. Hop. Kendisi otomatik olarak durdu. Düz yolda bunun ne zaman devreye gireceğini, aracı ne zaman durduracağını anlarsanız, ayağınızı gazdan çektiniz
ve araç kendi otomatik olarak duracaktır. Bu bize ne sağlayacak? 1. Fren disklerimin ömrü daha uzun olacak. 2. Kullanım rahatlığı. Frene bile basmıyorsunuz. Daha ne olsun yani. Ve tabii ki elde etmiş olduğunuz bu enerji sayesinde daha fazla yol alacaksınız. Şimdi benzinli bir araç ya da içten yanmalı bir araç uzun yolda daha az yakar. Elbette herkes bunu biliyor. Elektrikli araçlar böyle değil. Elektrikli araçlar arkadaşlar şehir içerisinde daha ekonomik, uzun yolda biraz daha menzili kısalıyor. Neden? Çünkü daha az rejenerasyon yapıyor ve rüzgar direnci biraz daha aracın menzilinden alıyor diyeyim size. Elektrikli bir araç alacaksınız. Dikkat etmeniz gereken 2 tane önemli husus var. Bunlardan bir tanesi aracın sürtünme katsayısı. Bu aracın sürtünme katsayısı 0.23 olduğunu söyledik ve en iyi 10 araç içerisinde şu an dünyada satışta olan araçlar içerisinde. İkinci önemli husus aracın iklimlendirme sistemi. Yani ısı pompası. Tesla'da ısı pompası var arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? 1. Klimayı kullanırken, kabinin içerisini soğuturken daha az elektrik tüketiyoruz. 2. Kış aylarında aracımızı ısıtırken daha az elektrik kullanıyoruz. Isı pompası olduğunda aracın ayarlamasını, programlamasını yapıyorsunuz ve istediğiniz zaman aracın içi, bataryaları ısıtılmış oluyor ve böylelikle siz araca bindiğinizde gideceğiniz yere normalde bu planı yapmadan %10'luk bir bataryayla gidecekseniz %7'lik 8'lik bir bataryayla gidiyorsunuz. Özetle ısı pompası önemli. Aracın aerodinamik özellikleri çok önemli. Şimdi bakın şehir içerisindeyim. Neler oluyor, neler bitiyor her şeyi burada görüyorum. Bu ekran şöyle sağa aldığımda daha büyük oluyor. Bir de kasisleri gösterse harika olacak. Kasisleri göstermiyor. Güvenlik sistemlerinden biraz bahsedeyim. Yolda karşımıza bir şeyler çıkarsa uygulamalı olarak da göstermiş oluruz. Arkadaşlar araç size bir ikaz sesi verdiyse, bir uyarı verdiyse bilin ki bu doğrudur. O anda dikkatinizi mutlaka yola verin. Başka bir şeyle uğraşmayın. Başka bir araca yanaşmışsınızdır. Etrafınızda bir yaya vardır. Boş yere kesinlikle uyarı vermedi. Bakın öndeki aracı, onun önünü her şeyi gösteriyor. İşte bunu bakın sağ tarafa yaklaştım. Hemen yeri gelmişken bunu da görmüş olduk. Sinyal verdim. Bakın netlik gayet güzel. Sol tarafa sinyal verdim. Çok güzel. Tabelaları okuyor. Trafik ışıkları kırmızı yandığı zaman yine buradan görebiliyorsunuz. Kırmızı yeşile dönüyor. Onu yine görebiliyorsunuz. Bu kadar gelişmiş bir sistem ben başka bir araçta test etmedim. Zaten Tesla deyince benim aklıma önce elektrikli araç, daha sonrasında otonom sürüş geliyor. İnşallah Türkiye'ye de bu özellik gelir. Otonom sürüş demişken hız sabitlemeye şuradaki kolu aşağı indirdiğimizde hemen aktif ediyoruz. Otopilotu devreye almak içinse 2 defa şöyle tık tık bastık, devreye alıyoruz arkadaşlar. Adaptif hız sabitleme sadece devrede. Direksiyon üzerindeki tuştan şöyle arttırabilirim hızımı, azaltabilirim, onu burada görebiliyorum. 2 defa aşağıya indirdiğimde otopilot devreye girecek. Şu an aktif değil. Bakın şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Aracın ağırlığı 2 ton arkadaşlar. Gaza basalım ve neler olacak görelim. İster misiniz? Spor moddayız. Şu an hızım 62. Bastım. Of! Vay anam vay. Çok hızlı arkadaşlar. Yani araç gereğinden fazla hızlı, öyle söyleyeyim. Yani bir roller coaster'da gidiyormuşçasına hızlı. Bayır aşağı zaten hiç basmayayım bile. Aman Allah'ım. Yani tabii buna alışırsanız aracın menzili biter gider, onu söyleyeyim size. Bakın ışıkları, sağ taraf yeşil, sol taraf kırmızı. Aynı şekilde burada da gösterdi. Çok güzel, çok başarılı. Şurada bir 0-100 yapalım. Biraz rampa var. Bastım. Evet, 140'a kadar şiddetli, yani çok muazzam bir hız var arkadaşlar. Bu anlatılmaz yaşanır. Biraz da bayır tırmanıyorduk. Öyle olmasına rağmen gayet iyi. Burası biraz daha düz. Bir de burada deneyelim. 0-100 yapacağım. Şimdi. Çok güzel. Yani bu anlatılmaz yaşanır. Öyle bir zevk. Yani ara hızlanma olarak da çok hızlı bir araç. Şu an 80'de gidiyorum mesela, 90'da gidiyorum. Bastım. Hop.
Direkt 120. Süratim 100. Panik fren yapacağım. Şimdi. Çok güzel durdu arkadaşlar. Yine beklenmedik bir performans. Hem hızlanmada hem yavaşlamada çok iyi işler çıkartıyor. Ben Tesla'yı yani hele ki bu haliyle almak isterim ama fiyatlar çok yüksek. Dediğim gibi bu kadar güce ihtiyacım var mı? Hayır, yok. O yüzden standart range ekonomik fiyatıyla kesinlikle Türk insanına hitap ediyor. Tabii daha iyilerini hak etmiyor muyuz? Hak ediyoruz. Elbette hak ediyoruz ama yok. Ne yapalım? Yani devletin bu ÖTV, KDV sistemlerinden dolayı durum bu yani. Direksiyon hissiyatından bahsedeyim size biraz. Standartta gayet iyi. Ayarlara gelelim. Araç ayarlarına, dinamiklere. Direksiyonu sert yaptığınızda o kadar güzel bir direksiyona dönüşüyor ki özellikle yüksek hızlarda o kadar tatlı, o kadar harika bir direksiyona dönüşüyor ki bunu tecrübe etmeniz lazım. Benim çok hoşuma gitti. Şuraya bakın ya. Şöyle viraj. Yani of. Arkadaşlar yani 80 ile yaptığım şu harekete bakın. Araba çok dinamik, çok güzel yol tutuyor. Bu arada burası trafiğe kapalı yol. Orada yaptım, orada göstermek istedim size. Herhangi bir gövde yanılımı, gövde salınımı yok. Konuşamadım da. Mini Cooper'dan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim bu hususta. Süratim 40. Ara hızlanmaya bakacağım. Şimdi. Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Performans anlamında Model Y performans adının hakkını veriyor. Hatta ben şöyle yapayım. Biraz daha aracın şöyle dinamiklerini göstereyim size. Arkadaşlar bakın. Çok güzel dönüyor. Viraj kabiliyeti çok iyi arkadaşlar. ESP çok fazla devreye girmiyor. Yüksek hızlarda da viraj kabiliyeti çok güzel. Aracı gördü. Otomatik kendisi fren yaptı. Çok güzel. Hırsız modu var. Örneğin aracınıza biri geldi, çok fazla yaklaştı. Araç hemen uyarıyor ve kayda başlıyor. Daha sonra korna çalıyor gibi özellikleri de var arkadaşlar. Kamp modundan bahsetmiştim. Bir de evcil hayvan köpek modu var. Evcil hayvanınızı aracın içine bıraktınız. Burada ekran açık kalıyor. Klima çalışıyor bu esnada. Evcil hayvanınız kapıları, camları yanlışlıkla açmasın diye onların kilidini kapatıyor. İçeriden kapılar ve camlar açılmıyor. Ekranı açık bırakmasının sebebi ise dışarıdaki insanlar anlasın, bak burada araç çalışıyor, klima çalışıyor, içeride hayvan konforlu bir şekilde oturuyor diyelim ya da uyuyorsa neyse, böyle bir modu da bulunuyor. Ben aracın hem şehir içerisinde hem şehir dışında kullanımını çok beğendim arkadaşlar. Tabii büyük bir güç var. İstediğiniz zaman bu güce ulaşmak 3.7 saniyede fabrika verisiydi. Biz ne elde ettik bilmiyorum. Buna ulaşmak çok güzel. Demişken basalım. Çok güzel. Çok güzel. Telefonunuzu şarj etmeniz çok güzel. Şuraya koydunuz, hemen şarj oluyor. 2 telefonu da koyabiliyorsunuz. Buradaki doku çok güzel. Bakın yine adaptif hız sabitleme, rejenerasyon yaparak durduruyor. Araçlar ilerledi biraz. Burada gösterdi ama kendisi hareket etmedi. Motosiklet geçti, onu gösterdi. Evet, gayet güzel hareket ettik. Bakın motoru hala görüyor. Motor neredeyse 50 metre ileride. Otopilot özelliği eğer Türkiye'ye tam olarak gelmiş olsa şehir içerisinde istediğiniz sokağa bile kendisi dönebiliyor. Fakat bu özellik dediğimiz gibi henüz Türkiye'de yok. Ya da mesela sağ tarafa sinyal verdiniz. Eğer sağ taraf müsaitse kendisi otomatik olarak o şeride geçecek. Bakın yine hızlı yanaştım, uyardı. 90 60 desibel, 100 63 desibel, 110 64 desibel, 120 63 desibel olarak ölçtüm. Yüksek hızlarda kirişlerden biraz ses geldi. Onu da şöyle göstereyim size. 140'ta 65 desibel. Gayet iyi. Günün sonunda şunu söyleyebilirim. Teknolojiyle arası iyi olanlar kesinlikle bu aracı alabilirler, alsınlar. Fakat teknolojiyle arası iyi olmayanlara kesinlikle tavsiye etmiyorum. Tasarım olarak ben çok beğendim. Ses sistemi olarak çok beğendim. Bunu bir defa daha söylemek istiyorum. Ses sistemi olarak çok beğendim. 13 tane hoparlör ve her biri hakkını veriyor. Tesla Türkiye'ye de çok teşekkür ediyorum. Türkiye için üretilen aracı da tahsis ederlerse bir günde onun testini yapmak ve onun da performansını size göstermek isterim. Bakın sinyal vermeden döndüm, hemen uyardı. Dedim ya, bir sinyal alıyorsanız mutlaka bir yanlış yapıyorsunuzdur.
Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.